Böyle şehir ışıklarından uzakta, doğayla iç içe mesela bir kamptasınız. Ateşinizi yakmışsınız ve bu size huzur veriyor. Ne de olsa ateşin icadı türümüz için inanılmaz derecede önemliydi. Ateşin getirdiği güven hissi genetik kodlarımıza işlemiş olmalı ki bugün hala ateşin başında oturmak bizi sakinleştiriyor. Derken kafanızı yukarı doğru çevirdiniz ve gecenin karanlığında gökyüzüne bakıyorsunuz. Ufkunuzu kaplayan ve gözünüzün alabildiği tüm o görüntü size devasa ve görkemli bir manzara sunuyor. Küçük, parlak beyaz noktalarla dolu bir manzara. Yıldızlar. İlk insan uygarlıklarından bu yana onlara baktık. Onların üzerine düşündük, hikayeler, masallar, mitolojiler ürettik. Bir bakıma bize çok yakın mesafede gibilerdi. Fakat bilimin ilerlemesiyle bizden hayli uzaklarda olduklarını keşfettik. Onların ne olduklarını anlamamız on binlerce yıl sürdü. İnsanlık başlarda sınırlı ve nispeten küçük bir evren anlayışına sahipti. Üzerinde yaşadığımız gezegen merkezdeydi ve gördüğümüz diğer tüm gök cisimleri bizim etrafımızı çevreliyordu. Fakat zaman geçtikçe öğrendik ki evren aklımızın alamayacağı kadar büyüktü. Bu büyüklük bizi hayrete düşürüyordu ve büyük bir hayranlık uyandırıyordu. Atom altının keşfinden sonra ise bu büyüklüğe duyduğumuz hayranlık yerini yeni bir hayranlığa bıraktı. Küçüklüğe duyduğumuz hayranlık. Maddelerin derinlerine indikçe kuantum boyutlarda başka bir devasa evren keşfettik. Evren büyük olduğu kadar küçüktü de. İşte o zaman bir şeyi anladık. Büyüklüğün de küçüklüğün de sınırları bilinmiyordu. Bu videomda sizleri evrenin büyüklüğü ve küçüklüğü üzerine bir yolculuğa çıkaracağım. Gelin benimle. Bak seni görüyorum, sürekli buradasın. Videoya geçmeden önce bir beğeni bırak ki senin gibi başkaları da burada olsun. İyi seyirler. Evrenimiz kendi dünyevi çevremizin ötesinde şaşırtıcı derecede genişliyor. Bunu herhangi bir boyutta tam olarak kavramaya çalışmak beynimizi acıtabilir. En azından bir miktar anlamak için benzetmeler yapabiliriz ama bu bize tek seferde büyük resmi veremez. Sonunda bir ölçekle yetinmek zorunda kalırız. Evrenin ölçeğini anlayabilmek için bir sezgiden ve göz kararı bir beyin jimnastiğinden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bilimsel notasyon aracının yardımıyla büyük sayıların anlaşılması gibi. Modern astrofizikçiler evrenin muazzam ölçeğine ilişkin bu rakamları bizler için yorumlamaya çalışıyor. Fakat rakamlar belli bir büyüklükten sonra bizler için manasız olmaya başlıyor. O yüzden biraz daha geriden başlayalım. Evrenin büyüklüğünü anlamak için önce evren nedir sorusunu cevaplamaya çalışalım. Evren nedir? Evren her şeydir. En azından bizim bildiğimiz her şey. Tüm uzayı ve uzayın içerdiği tüm madde ve enerjiyi içerir. Hatta zamanın kendisini ve tabii ki bizi. Dünya ve Ay, diğer gezegenler ve onların onlarca uydusu. Hepsi evrenin bir parçası. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlarla birlikte gezegenler Güneş'in yörüngesinde dönerler. Güneş, Samanyolu galaksisindeki yüz milyarlarca yıldızdan biridir ve bu yıldızların çoğunun öte gezegen olarak bilinen kendi gezegenleri vardır. Samanyolu, gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca galaksiden yalnızca biridir. Bizimki de dahil olmak üzere hepsinin merkezinde süper kütleli kara delikler olduğu düşünülüyor. Tüm galaksilerdeki tüm yıldızlar ve astronomların gözlemleyemediği diğer tüm şeyler evrenin bir parçasıdır. Yani özetle evren her şeydir. Her ne kadar akıl almaz boyutlarda büyük olsa da aslında bizler ona çok uzakta değiliz. Şu anda dünyanın hangi noktasında yaşıyor olursak olalım, uzay yaklaşık 100 kilometre tepemizde duruyor. Ayaklarımızınsa 8.000 mil altında, yani yaklaşık 13.000 kilometre. Aslında şu anda teknik olarak uzaydayız. İnsanlar uzayda derken sanki uzay oradaymış, biz de buradaymışız gibi, sanki dünya evrenin geri kalanından ayrıymış gibi konuşurlar. Ancak dünya bir gezegendir ve tıpkı diğer gezegenler gibi uzayda ve evrenin bir parçasıdır. Sadece burada canlılar yaşıyor ve bu özel gezegenin yüzeyine yakın çevre bildiğimiz yaşam için elverişli. Dünya kozmosta küçük, kırılgan bir istisnadır. İnsanlar ve gezegenimizde yaşayan diğer canlılar için neredeyse tüm kozmos
düşmanca ve acımasız bir ortamdır. Evren var olan tüm enerji ve maddeyi içerir. Evrendeki gözlemlenebilir maddenin büyük bir kısmı sadece bir proton ve bir elektrondan oluşan en basit atomik element olan hidrojenin tek tek atomları şeklindedir. Elektronları paylaşan iki veya daha fazla atom bir moleküldür. Trilyonlarca atomun bir araya gelmesi bir toz parçacığıdır. Birkaç ton karbon, silika, oksijen, buz ve bazı metalleri bir araya getirdiğimizde bir asteroid elde ederiz. Ya da 333 bin dünya kütlesinde hidrojen ve helyumu bir araya getirdiğimizde güneş benzeri bir yıldızımız olur. Evreni oluşturan materyalleri böyle yemek tarifi verir gibi anlatmak nispeten kolaydır. Ama sırlarına vakıf olmak ve anlamak için koskoca bir insanlık tarihi gerekti. Üstelik şu anda bildiklerimiz muhtemelen bir bütünün çok çok küçük bir parçası. Çoğu insan için insanlık tarihi boyunca evren, dünyadan baktığımızda gördüğümüz şeydi. Desenleri hiç değişmeyen gökyüzündeki binlerce, milyonlarca yıldız, güneş, ay, gezegenler bir duvar kağıdı gibi, bir arka plan fonu gibi etrafımızda dolanıyor. Gizemli beyaz bir şerit yani Samanyolu gökyüzü boyunca uzanıyordu. Samanyolu, kendi gezegenimizin ve güneş sistemimizin içinde bulunduğu galaksidir. Açık ve ışık kirliliğinin olmadığı bir gecede dışarıya baktığımızda görebileceğimiz milyarlarca yıldızın oluşturduğu bu ışık şeridine antik Yunanlılar Galaksias, eğitimli Romalılarsa Via Lactea adını vermişlerdi. Ve her ikisinin de kökü süt kelimesine dayanıyordu. Günümüzde Samanyolu hala İngilizce'de Milky Way yani süt yolu olarak anılıyor. İsmini Yunan mitolojisinde Heras Galla yani Hera'nın sütü olarak bilinen bir öyküden alır. Hera'nın sütü efsanesi, yaratılış mitleri bağlamında Samanyolu'nun kökenine ilişkin bir antik Yunan efsanesi ve açıklamasıdır. Klasik anlatıya göre efsanevi kahraman Herakles bebekken, evlilik tanrıçası ve Zeus'un karısı olan Hera'dan süt emmiş. Hera da Herakles'i fırlatıp atmış ve Herakles'in sütünden bir miktar sıçrayarak Samanyolu galaksisini tüm yıldızlarıyla birlikte yaratmış. Modern kozmolojiden önce mitoloji, özellikle de Yunan mitolojisi, evreni anlamaya yönelik izahlar ve efsaneler barındırıyordu. Pratiklik adına insanlar madde kümelerini niteliklerine göre kategorize ederler. Galaksiler, yıldız kümeleri, gezegenler, cüce gezegenler, haydut gezegenler, uydular, halkalar, halkacıklar, kuyruklu yıldızlar, meteorlar. Bunların hepsi birbirinden farklı özellikler sergileyen ama aynı doğa yasalarına uyan madde koleksiyonlarıdır. Bilim insanları bu madde yığınlarının çetelesini tutmaya başladılar ve ortaya çıkan rakamlar oldukça çılgındı. Samanyolu en az 100 milyar yıldız içeriyor ve gözlemlenebilir evren en az 100 milyar galaksi barındırıyordu. Ancak evren aynı zamanda göremediğimiz ya da doğrudan gözlemleyemediğimiz bir sürü madde ve enerji içeriyor gibi görünüyordu. Tüm yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve kara delikler evrendeki maddenin %5'inden daha azını temsil ediyor. Geri kalanın yaklaşık %27'sinin karanlık madde, %68'inin ise karanlık enerji olduğu düşünülüyor. Karanlık madde ve karanlık enerji var olmasaydı, anladığımız şekliyle evren çalışmazdı. Bilim insanları onları doğrudan gözlemleyemediği için karanlık olarak etiketliyorlar. En azından şimdilik. İnsanlık, dünya, güneş ve ayın yaratılışın temel nesneleri olarak düşünülmesinden bu yana uzun bir yol kat etti ve evrenin geri kalanı neredeyse sonradan düşünüldü. Bugün dünyanın hayal edilemeyecek kadar büyük bir uzay boşluğunda sadece küçük bir kaya topu olduğu ve güneş sisteminin doğuşunun muhtemelen zaten olgunlaşmış bir evrenin arka planında meydana gelen birçok olaydan sadece biri olduğu biliniyor. Bu alçak gönüllü ders, evrendeki en küçük parçacığı zengin ve asil bir mirasla donatan dikkate değer bir gerçeği ortaya çıkardı. 13,7 milyar yıl önce evrenin yaratılışının ilk birkaç dakikasında meydana gelen olayların, galaksilerin, yıldızların ve gezegenlerin doğumu, yaşamı ve ölümü üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Gerçekten de evrenin maddesinin bir büyük patlama ile şekillenmesinden yaşamın temelini oluşturacak kadar çok yönlü atomların dünyada toparlanmasına kadar bir çizgi çizilebilir. Böyle bir dünya görüşünün içsel uyumu büyük bir felsefi ve estetik çekiciliğe sahiptir ve insanların evrene olan ilgisinin neden her zaman sürdüğünü açıklar.
Gözlemlenebilir evren, insanların teknoloji yardımıyla fiilen ya da teorik olarak gözlemleyebildiği uzay bölgesidir. Merkezinde dünyanın bulunduğu bir baloncuk olarak düşünülebilir. İnsan ırkı da dahil olmak üzere tüm kozmik madde ve enerji sistemi olan evrenin tamamından farklıdır. Gözlemlenebilir evrenin aksine, evren muhtemelen sonsuzdur ve uzamsal kenarları yoktur. Tarih öncesi insanlar bile günlük bir dönüş dışında yıldızların birbirlerine göre hareket etmiyor gibi göründüğünü fark etmiş olmalılar. Yıldızlar sabit görünür. İlk göçebeler takım yıldızları hakkındaki bilginin seyahatlerine rehberlik edebileceğini keşfettiler ve yıldızların gece gökyüzündeki göreceli konumlarını hatırlamalarına yardımcı olacak hikayeler geliştirdiler. Bu hikayeler çoğu kültürün bir parçası olan efsanevi masallara dönüştü. Göçebeler çiftçiliğe yöneldiğinde takım yıldızlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak yeni bir işleve hizmet etti. Zaman tutmaya, özellikle de mevsimleri takip etmeye yardımcı oldu. İnsanlar bazı gök cisimlerinin sabit yıldızlara göre sabit kalmadığını, bunun yerine bir yıl boyunca burçları oluşturan 12 takım yıldızı içeren dar bir gökyüzü şeridinde ileri geri hareket ettiklerini çok erken fark etmişlerdi. Eskilerin bildiği 7 gezgin yıldız vardı. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Gezginlerin en önemlisi Güneş'ti. Gece ve gündüz onun doğuşuyla ve batışıyla gelirdi. Ve zodyak boyunca hareketi ekim mevsimini ve hasat mevsimini işaret ederdi. Daha sonra Ay geliyordu. Konumu gelgitlerle ilişkiliydi ve şekli bir ay boyunca ilginç bir şekilde değişiyordu. Güneş ve Ay tanrıların gücüne sahipti. O halde diğer gezginler neden olmasındı? Neden gezginler diyorum? Çünkü İngilizce'de gezegen anlamına gelen planet sözcüğü, antik Yunanca gezmek, dolaşmak, gezgin gibi anlamlara gelen planetai sözcüğünden gelir. Böylece muhtemelen gezegenlerin zodyaktaki konumlarının dünyevi olayları etkileyebileceği ve hatta kralların yükselişine ve düşüşüne neden olabileceğine dair astrolojik inançlar ortaya çıktı. Biz şimdi yavaş yavaş asıl konumuza gelelim. Evrenin büyüklüğü. Evrene bakışımız zaman içinde nasıl değişti? İnsanoğlunun evrenin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve ne kadar geniş olduğu konusundaki anlayışı çağlar boyunca değişmiştir. Sayısız yaşamlar boyunca insanların evreni anlamak için çok az veya hiç araçları yoktu. Uzak atalarımız bunun yerine her şeyin kökenini açıklamak için efsanelere bel bağlamışlardı. Atalarımız bu mitleri kendileri icat ettikleri için mitler gerçekliğin doğasından ziyade insanların kaygılarını, umutlarını, özlemlerini ya da korkularını yansıtıyordu. Astronomi çok eski bir bilimdir. İlk insanların gök cisimlerine olan ilgisini, gece ve gündüz gökyüzünü incelediklerini, mağara duvarlarındaki çizimlerden, Babil, Maya, Mısır ve Çin gözlem evlerinden ve bunların kayıtlarından biliyoruz. Eski zamanlardaki yemek pişirmeye kimya diyelim, avlanmaya da fizik. Bunun gibi bilimdeki doğrudan deneyimlerin aksine hiç kimse gökyüzüne gerçekten dokunamazdı. Dağların tepelerine tırmanmak bile insanların yıldızlara ulaşmasına yardımcı olmuyordu. Birisi bir meteorun düştüğünü görmedikçe ve göktaşının hala sıcak bir parçasını bulmadıkça atalarımızın yukarıdaki harikaları gözlemlemek için sadece gözleri vardı. İnsanlar sordu, yıldızlar ve güneş ne kadar uzakta? Antik Yunan'ın bilim adamı, matematikçisi Hiparkos, yıldızların parlaklıklarının ve gökyüzündeki konumlarının bilinen ilk kataloğunu yaptı. Klasik antik dönemde gezegen hareketlerinin tanımlanmasında zirveye mükemmel geometriciler olan Yunanlılarla ulaştı. Selefleri gibi Yunan astronomlar da dünyadaki bir gözlemcinin bakış açısından dünyanın katı bir şekilde dönen bir gök küresinin merkezinde hareketsiz durduğu ve gezegenlerin burçlar kuşağındaki karmaşık gidiş gelişlerinin bu değişmez zeminde tanımlanacağı doğal tabloyu benimsemişlerdi. Gözlemlenen gezegen hareketlerini oldukça şaşırtıcı bir doğrulukla ifade eden bir model geliştirdiler. Model, büyük dairelerin üzerinde küçük dairelerin yer aldığı ve hepsinin ayrı ayrı tek düze hızlarda döndüğü bir modeldi ve milattan sonra 140 civarında ampirik uyumu iyileştirmek için dairelerin merkezinin yer değiştirdiği ustaca bir eser ortaya koyan Batlamyus'un çalışmasıyla doruğa ulaştı. Model tamamen kinematik olmasına ve hareketlerin neden böyle olduğunun dinamik nedenlerini ele almaya çalışmamasına rağmen
doğanın kaprisli olmadığı, ancak deneyimlerden keşfedilebilecek ve gelecekteki olayları tahmin etmek için kullanılabilecek bir düzenlilik ve kesinliğe sahip olduğu paradigmasına zemin hazırladı. Bu hızla anlatacak olursam hikayeyi bitiremeyiz. O yüzden biraz çağ atlayalım ve gelelim 1600'lere. 1600'lerin başında teleskop icat edildiğinde Galileo Samanyolu'nun sayısız yıldızdan oluştuğunu keşfetti. Çıplak gözle görülemeyecek kadar soluk ya da çok uzaktaydılar. Birdenbire evren daha büyük bir yer oluverdi. Sonraki 300 yıl boyunca bu uçsuz bucaksız yıldızlar şehrinin tüm evren olduğu düşünülüyordu. Daha sonra teleskoplar daha güçlü hale geldikçe astronomlar başka galaksiler keşfettiler. İlk başta bunlar soluk, bulanık olarak görülüyordu. 18. yüzyıl astronomu Charles Messier bu nesnelerden 100'den fazlasını katalogladı. Bulanık anlamına gelen nebula olarak adlandırdı. 20. yüzyılın başlarında hiç kimse bu nebulalar Samanyolu galaksimizin bir parçası mıydı yoksa galaksimizin ötesine mi uzanıyordu bunu bilmiyordu. O zamanlar çoğu astronom hala galaksimizin tüm evren olduğunu düşünüyorlardı. 1920'lere gelindiğinde gökbilimciler bu bulanık galaksilerin, bu ışık lekelerinin Samanyolu galaksimizin ötesindeki galaksiler olduğunu anladı. Birkaç yüzyıl önce insanlar matematik, yazı ve yeni araştırma ilkelerini bilgi arayışına uygulamaya başladı. Bilimsel araçlar gibi bu ilkeler de zaman içinde geliştirildi ve sonunda evrenin doğası hakkında ipuçları ortaya çıktı. Sadece birkaç yüzyıl önce insanlar nesnelerin doğasını sistematik olarak araştırmaya başladığında bilim insanı kelimesi bile yoktu. Araştırmacılar bunun yerine bir süre doğa filozofları olarak adlandırıldı. O zamandan bu yana evren hakkındaki bilgilerimiz sürekli olarak ileriye doğru sıçradı. Gökbilimcilerin kendi galaksimizin ötesindeki galaksileri ilk kez gözlemlemesi sadece birkaç yüzyıl önceydi ve insanların başka dünyalara uzay aracı göndermeye başlamasının üzerinden sadece yarım yüzyıl geçti. Tek bir insan ömrü boyunca uzay sondaları dış güneş sistemine yolculuk yaptı ve en dıştaki 4 dev gezegenin ve sayısız uyduların ilk yakın görüntülerini geri gönderdi. Gezginler ilk kez Mars'ta yüzey boyunca ilerledi. İnsanlar kalıcı mürettebatlı, dünya yörüngeli bir uzay istasyonu inşa etti ve ilk büyük uzay teleskopları kozmosun daha önce hiç olmadığı kadar uzak kısımlarının dudak uçuklatan manzaralarını sundu. Yalnızca 21. yüzyılın başlarında gökbilimciler diğer yıldızların etrafında binlerce gezegen keşfetti. Yerçekimi dalgalarını ilk kez tespit etti ve bir kara deliğin ilk görüntüsünü üretti. Sürekli ilerleyen teknoloji ve bilgi birikiminin yanı sıra hayal gücü konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamayan insanlar evrenin sırlarını açığa çıkarmaya devam ediyor. Yeni arayışlar ve ilham verici fikirler bu arayışa yardımcı oluyor. Yine de henüz galaksideki milyarlarca diğer yıldızın en yakınına bile bir uzay sondası gönderemedik. İnsanlar kendi güneş sistemimizdeki tüm dünyaları bile keşfetmiş değil. Kısacası bilinebilecek evrenin büyük bir kısmı bilinmiyor. Evren yaklaşık 14 milyar yaşında. Güneş sistemimiz 4,6 milyar yaşında. Dünyada yaşam belki 3,8 milyar yıldır var ve insanlar sadece birkaç yüz bin yıldır var. Başka bir deyişle evren bizim türümüzden yaklaşık 56 bin kat daha uzun süredir var. Bu ölçüye göre şimdiye kadar olan neredeyse her şey insanlar var olmadan önce oldu. Dolayısıyla elbette bir sürü sorumuz var. Yani kozmik anlamda bizler buraya daha yeni geldik. Sonuç olarak geldiğimiz nokta bizi evrenin büyüklüğü hakkında şu muhteşem görsel animasyonu hazırlayabilecek seviyeye getirdi. scaleofuniverse.com sitesinden ulaşabileceğimiz bu animasyonda en küçük maddeden evrenin gidebildiğimiz en uzak noktasına kadar muhteşem bir yolculuğa çıkabiliyoruz. Ayrıca nesnelerle etkileşime geçerek onlar hakkında bilgi edinebiliyoruz. Birlikte hızlıca bir yolculuğa çıkalım mı? Başlangıç ölçeğimiz bir insan boyutu olsun. Ortalama 1,7 metre uzunluğunda. 6 metrelik bir zürafa. Mavi balina tam 30 metre uzunluğunda. Titanic 270 metre. Everest Dağı yaklaşık 9 kilometre. Dünyadan çıkalım artık. 12,7 megametre. 64 megametrelik Minecraft haritasını geçiyoruz ve 2,3 gigametrelik gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius A yıldızına ulaşıyoruz. Kuiper kuşağı 12 terametre. Artık nebulaların yer aldığı
ışık yılı mesafesindeyiz. Tanrı'nın gözü olarak da anılan Helix nebulası 54 petametre. Dünyaya 650 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Buraya kadar geldiyseniz artık eve dönüp cüzdanınızı almak için çok geç. Tarantula nebulası 18 egzametre. Samanyolu 1.2 zettametre. İçinde yaşadığımız galaksi gibi yaklaşık 80 galaksiyi içinde barındıran lokal grup adı verilen bir ölçekteyiz. Büyüklüğü 95 zettametre. Şimdi 95 zettametre deyince pek bir şey anlaşılmıyor tabii ama artık zaten bu aşamadan sonra boyutları aklımızda canlandırabilmek için fazla uzaklardayız. O yüzden biz en iyisi hayal gücümüze ve animasyondaki diğer cisimlerin büyüklüğüne oranla bir karşılaştırma anlayışıyla ilerleyelim. Başak süper kümesi 280 zettametre. İrili ufaklı 2000 kadar gökada içeren bu kümenin merkezi yaklaşık 70 milyon ışık yılı uzağımızda yer alıyor. Buralarda artık beynimizin hamur kıvamına geleceği gigaparsek ölçeğindeyiz. Herkül Corona Borealis büyük duvarı yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzunluğuyla ki gözlemlenebilir evrenin çapı yaklaşık 93 milyar ışık yılıdır, gözlemlenebilir evrende bilinen en büyük yapıdır. Bu devasa üst yapı, gama ışını patlamalarının yüksek yoğunlukta olduğu tespit edilen bir gökyüzü bölgesi. Bu bölgenin de dışında Hubble Deep Field denilen bir bölge yer alıyor. Hubble Uzay Teleskobu fırlatıldığı 1990 yılından bu yana 1,5 milyondan fazla gözlem yaparak Kartal Nebulası gibi çarpıcı nesneleri yakaladı ve yaklaşık 18 bin bilimsel makalede yer alan veriler üretti. Ancak hiçbir görüntü evreni anlama biçimimizde Hubble derin alanı kadar devrim yaratmamıştır. Bunun da dışında artık günümüz kozmolojisinin sınırına ulaşıyoruz. Sınırları, ucu bucağı bilinmeyen kozmik bir ağ. Artık bunun dışında ne olduğu hayal gücümüze kalmış. Bundan sonra artık sonsuzluğa doğru uzanan yıldızlar mı var, Beylikdüzü mü var, Tuzla mı var bilemiyoruz. Hani evren büyük olduğu kadar aynı zamanda da küçük demiştim ya. Şimdi de hızlıca küçüklüğe doğru ilerleyelim. Dışarı doğru kat ettiğimiz onca mesafeyi teknolojinin nimetleriyle adeta uzayı büken bir süper kahraman gibi gerisin geriye kat edip insan ölçeğine geri geliyoruz. Bir basketbol topu 24 santim, bir misket 1,5 santim, bir LCD pikseli 300 mikrometre, al yuvar hücresi 7 mikrometre, 60 nanometrede ultraviyole dalga boyu, 500 pikometrede bir sezyum atomu, gama ışını 1 pikometre. Elektronlar, protonlar ve nötronları geçtikten sonra artık teorik ölçeklere geliyoruz. 10 atometrede zayıf kuvvet aralıkları, kuarklar, nötrinolar ve nihayetinde kuantum formunda yine gözlemlenebilir evrenin sınırları gibi henüz daha ilerisine gidemediğimiz sınırlar. Bu bir Planck uzunluğu. Planck uzunluğu ilk olarak fizikçi Max Planck tarafından önerilen Planck birimleri sisteminde dilimin dönmeye zorlanacağı şu ölçüye eşit bir uzunluk birimidir. Evrenin temel bir sınırını temsil edip etmediğine bakılmaksızın teorik fizikte kullanışlı bir birimdir. En büyük şeyle en küçük şey arasında ne kadar mesafe var? Biz bunun neresindeyiz? Düşündükçe insanı hayrete düşürüyor, öyle değil mi? İşte böyle dostlar. Bu videomda evrenin enginliği ve iki yönlü olarak da sonsuzluğunu konuşmak istedim. Gökyüzündeki milyarlarca yıldız, galaksiler arası boşluklarda kaybolan ışık hüzmeleri ve gizemli kara deliklerle dolu bir evrenle karşı karşıyayız. Ancak bu muazzam enginlikte bir nokta bile olsak, bu evrenin bir parçası olmak bize büyük bir anlam yüklüyor. Evren karmaşıklığı ve çeşitliliğiyle bizi büyülüyor. Her bir gök cismi kendi hikayesini anlatıyor, kendi güzelliklerini sergiliyor ve biz bu devasa sahnede küçük birer izleyici olarak hayranlıkla nefes alıyoruz. Bu mavi gezegen, evimiz, bu karanlık kozmik okyanusta bir damla su gibi. Belki de bizimle paylaştığı tek şey bu evrenin büyüklüğü karşısında hissettiğimiz hayranlık. Bu gece veya başka bir gece her neredeyseniz yıldızları izlerken sadece uzak noktalara bakmadığımızı, aslında geçmişe de baktığımızı hatırlayın. Çünkü bir yıldızın ışığı milyonlarca yıl süren bir yolculuktan sonra bizim gözlerimize ulaşıyor. Belki de hiç bilmediğimiz başka yaşamlar şu an bizimle aynı yıldızları seyrediyordur. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.